Evinizde gizli bir misafir var. Siz her gece uyurken o cüzdanınıza giriyor ve emeğinizi sessizce çalıyor. Adına enflasyon diyorlar. Ama biz yasallaştırılmış hırsızlık diyoruz. Bu bir kaza değil. Modern tarihin en büyük servet transferi. Zengin daha zengin, siz ise daha yoksul oluyorsunuz. Artık uyanma vakti. Görünmez hırsıza kapıyı nasıl kapatacağınızı öğrenmek istiyorsanız Realist başlıyor. Düşünün, evinize her gece giren sinsi bir hırsız var. Ama bu adam bildiğimiz hırsızlara benzemiyor. Kasayı patlatmıyor, camı çerçeveyi indirmiyor, gürültü yapmıyor. Yaptığı şey çok daha ince. Her gece yatak odanıza süzülüyor, cüzdanınızı açıyor ve paraların ucundan makasla milimetrik parçalar kesiyor. Sonra mutfağa iniyor. Buzdolabındaki sütün yarısını boşaltıp yerine su dolduruyor. Peynirden bir dilim alıyor, ekmeği küçültüyor. Bunu fark etmeniz ne kadar sürerdi? Bir gün mü? Bir hafta mı? Muhtemelen aylar, belki de yıllar sonra "Ya bu işte bir terslik var" derdiniz. Daha çok çalışıyorum, daha çok kazanıyorum ama tabağımdaki yemek neden azalıyor diye sorardınız kendinize. İşte o hırsızın bir adı var. Haber bültenlerinde ona hayat pahalılığı, enflasyon canavarı diyorlar. Sanki bir doğal afetmiş gibi. Ama biz realist olarak onun gerçek adını koyalım. Enflasyon değil, onun adı yasallaştırılmış hırsızlık. Bugün o cüzdanınızdaki paranın nereye buharlaştığını ve modern tarihin gördüğü en büyük soygunun nasıl yapıldığını konuşacağız. Hazırsanız olay mahalline gidelim. Şimdi markete gidiyorsunuz. Etiketlere bakıyorsunuz. Tansiyon fırlıyor. Tam o sırada televizyonu açın. Dünyanın neresinde olursanız olun senaryo aynıdır. Takım elbiseli abiler kürsüye çıkar ve parmaklarıyla sürekli bir suçlu ararlar. Amerika'da suçlu tedarik zinciridir. Avrupa'da Putin ve enerji krizidir. Bizde ise fırsatçı marketlerdir. Soğan lobisidir. Sürekli bir günah keçisi bulunur. Gelin şu işin basit matematiğine bakalım. Fiyat dediğimiz şey aslında bir terazi. Bir kefede mal, yani arz var, diğer kefede para, yani talep var. Soru şu: eğer bir ülkede üretilen domates sayısı aynıysa ama insanların cebindeki para miktarı bir gecede 2 katına çıkarılırsa ne olur? Domatesler bir anda altın kaplama olduğu için mi pahalanır? Hayır. Onu kovalayan para çoğaldığı için. Paranın değeri düşer. Bu kadar basit. Bakın, Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman'ın o meşhur lafını hatırlayalım. Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Yani sorun o marketçinin yapıştırdığı etikette değil. O etiketi basan sistemin para musluklarını sonuna kadar delice açmasındadır. Bunu anlamak için tarih kitaplarını karıştırmaya gerek yok. Hepimiz yaşadık. Çok uzağa gitmeyelim. 2020'ye, o karanlık pandemi günlerine dönelim. Hatırlayın, dünya durmuştu. Sokaklar boş, fabrikalar kilitli, gemiler limanlara demirlemiş. Yani dünyada mal üretimi tarihin dibini görmüştü. Mantıken ekonominin çökmesi, herkesin fakirleşmesi gerekirdi değil mi? Ama hükümetler ne yaptı? Ekonomiyi kurtarmak adı altında tarihte görülmemiş bir çılgınlık yaptılar. Matbaaları çalıştırdılar. İnsanlar evlerinde otururken üretmeden, çalışmadan hesaplarında yardım çekleri gördüler. Sonuç ne oldu peki? Üretimin olmadığı yerde o havadan gelen bedava para nereye saldıracağını şaşırdı. Konut fiyatları, arabalar, demir, çimento, her şey bir anda 2'ye 3'e katlandı. Peki neden? Soruyorum size. Evler birdenbire daha lüks hale mi geldi? Ya da araçlar? Hayır. Sadece onları satın almaya çalışan karşılıksız para okyanusu taştı.
Biz ev fiyatları ne kadar arttı diye üzülürken aslında elimizdeki paranın ne kadar eridiğini izliyorduk. İllüzyon buydu. Peki bu yeni basılan paralar helikopterle herkese eşit mi atılıyor? Keşke öyle olsaydı. İşte sistemin en büyük hilesi burada. Bunun ekonomide havalı bir ismi var. Cantillon etkisi. Richard Cantillon diye bir adam ta 18. yüzyılda bunu çözmüş. Adam diyor ki, bakın para ilk basıldığında henüz piyasaya dağılmadığı için fiyatlar artmamıştır. Bu taze parayı ilk kim kaparsa o malı götürür. Bugün o paraya ilk kim erişiyor? Devlet, büyük bankalar, devletle iş yapan dev şirketler, müteahhitler. Onlar bu taze parayı alırlar. Fiyatlar daha artmamışken en güzel arazileri, projeleri, hisseleri, şirketleri toplarlar. Para el değiştire değiştire, dolaşa dolaşa en son kime gelir? Bize. Maaşlı çalışana, küçük esnafa, emekliye. Ama para senin cebine girdiğinde iş işten geçmiştir. Market rafı çoktan zamlanmıştır. Ev fiyatı çoktan uçmuştur. Yani zengin daha zengin, fakir daha fakir olur. Bu bir sistem hatası değil, bu sistemin ta kendisi. Paranın akış kanunu bu. Tarih bize bu filmin sonunu defalarca gösterdi aslında. 1923 Almanya'sına bakın. İnsanlar maaşlarını el arabalarıyla taşıyordu. Restoranda yemeğe oturuyordun, hesap gelene kadar yemeğin fiyatı 2 katına çıkıyordu. Neden? Çünkü para cebinde durduğu her saniye buz gibi eriyordu. Ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Bu ülkede, bizim gibi toplumlarda çok hassas bir kitle var. İnançları gereği faizden uzak duran, banka kapısından girmeyen, alın teriyle kazandığı parasını temiz kalsın diye yastık altında saf nakitte tutan insanlarımız var. Mevcut sistem maalesef bu masumiyeti cezalandırıyor. En büyük darbeyi onlara vuruyor. Sistemin en çok ezdiği insanlar maalesef finansal okuryazarlığı olmayan, sorgulamadan sisteme güvenen kitlelerdir. Bu hikaye yeni değil. Büyük Roma İmparatorluğunu paranın bozulması yıktı. İmparatorlar harcama yapmak için gümüş paraların içine bakır karıştırmaya başladılar. Paranın ayarını bozdular. Halk, elindeki paranın değersiz bir metal parçası olduğunu anladığında ne yaptı biliyor musunuz? Ticareti bıraktı. Şehri terk etti. Piyasalar çöktü, ordu dağıldı ve koca imparatorluk tarihe gömüldü. Bugün paraların içindeki gümüşü azaltmıyorlar belki. Ama bilgisayar başında dijital olarak sıfırları arttırıyorlar. Yöntem farklı, teknoloji farklı ama sonuç aynı. Güvenin ölümü. Peki bu karanlık tablo karşısında ne yapacağız? Öfkelenip kişileri, yönetimi, sistemi yargılamamızın bize ne faydası var? Enflasyon, bu küresel oyunun bir gerçeği ve emin olun çoğu zaman politik bir tercih. Bizim bu devasa çarkları değiştirecek gücümüz olmayabilir. Ama kendimizi ve ailemizi koruyacak kadar hareket alanımız var. Çözüm sistemle savaşmak değil, onun kurallarını öğrenip rüzgara göre yelken açmaktır. Emeğinizi onların sınırsızca basabildiği o kağıt parada saklamayı bırakın. Değerini politikacıların iki dudağının değil, arzın ve talebin belirlediği gerçek varlıklara yönel. Toprağa, emtiaya, arzı sınırlı varlıklara. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, bu modern dünyada bir hayatta kalma kılavuzudur. Onlar para basmaya devam edecek. Siz ise geminizi bu fırtınadan sağ salim çıkarmayı öğrenmek zorundasınız. Görünmez hırsıza kapıyı kapatın. Burası realist. Şüphe edin, merak edin ve lütfen kendi araştırmanızı yapın. Tekrar görüşmek üzere.